Herkese selamlar kıymetli dostlar. Umarım iyisinizdir. Güzel bir gün geçirmişsinizdir. Bugün bir kez daha beraberiz ve Villarreal maçı sonrası Arda Güler'le ilgili yaşanan gelişmeler. Öncelikle kusura bakmayın biraz geç kaldı ama ben bu rahatsızlığımı bir türlü atlatamadım. Video bile çekemeyecek durumdaydım ama işte hastane bir şekilde toparlandık. Öncelikle bunun bilgisini vereyim. Kusura bakmayın diyeyim ve tekrardan hızlı bir şekilde videoya geçelim. Arda Güler neler yaptı? 80. dakikada oyundan çıktı ama oyundan çıkması bile enteresan oldu. Çünkü sosyal medyada tepkiler vardı Arbeloa'ya. Daha doğrusu Real Madrid'deki bir yapıya tepkiler vardı. Arda Güler'in çıkmasını istemiyordu taraftar. Oyunu o şekillendiriyordu. Evet, Brahim Diaz da oyuna girebilirdi ama çıkması gereken kişinin Vinicius Junior olması gerektiği veya herhangi bir futbolcu olması gerektiği. Vinicius'u da bağrılarına basıyorlar ama yani bir dokunulmazlığı varmış gibi bir şey lanse ediliyor. Doğal olarak da buna tepkiler devam ediyor. Arda Güler 80 dakikada tam 80 defa topla buluştu ve en çok topla buluşan 3. isim oldu. 58 pas attı, 51'e isabetli ki %88'lik bir pas isabet oranıyla oynamış oldu. 7 uzun pas attı, 6'sı isabetli, 7'si de isabetli olabilirdi ama araya o kadar güzel girdiler ki yani şahaneydi o pozisyon ve oyunda en çok uzun pas atıp isabet alan ikinci futbolcu oldu. 7 orta yaptı. 7 orta ile oyunun en çok orta yapan ismi oldu. Bunlardan ama biri isabetliydi. Villarreal boy olarak Real Madrid'den daha uzun bir takım. O yüzden kornerlerde etkili olamadı bu sefer Real Madrid. 3 kilit pas attı ki maçın en çok kilit pas atan ismi oldu. Birinci sırada ve 0.28'lik asist beklentisiyle maçın en çok asist beklentisi olan ismi oldu. 2 şut çekti, biri isabetli. Maçın en çok şut çeken ve isabet alan bu oranda. Üçüncü ismi oldu. Bir şutu da ceza sahası içinden, 2 rakip ceza sahası rakip ceza sahası topla buluşma 2 defa. 4 çalım denemesi, ikisi başarılı ki biri de neredeyse gol oluyordu zaten. 2 kere aldığı faul var ve isabetli şut beklentisi de 0.26 ile maçın en çok şutundan isabet olma etkisi en yüksek ikinci futbolcu. Birincisi de Mbappe oldu zaten. Bir top kapma var, bir pas arası var ama burada özellikle parantez açmak istediğim bir şey var. 10 ikili mücadelenin 6'sını kazandı ki görece rakiplerine göre daha kısa olmasına rağmen Arda Güler ikili mücadelelerin 6'sını kazandı. Yani %60'ını kazandı ki bu gerçekten Arda Güler'in kendi performansında inanılmaz bir oran. Çünkü defansif yönden çok eleştiriliyordu Arda Güler. Ancelotti döneminde de, Xabi Alonso döneminde de. Ama demek ki doğru oynattığın zaman yani Arda Güler'i geri çekmek sadece geri çekmemek değil. Yani bu, tabii ki 10 numarada oynamasını istiyoruz ama bu onun geri gelmeyeceği anlamına gelmiyor. Doğru zamanlarda geri geldiği zaman geride de ne kadar etkili olabildiğini zaten herkes görmüş. Ve 3'te sahipsiz top kapma var ki bu 3 sahipsiz top kapma da önemli. Çünkü Villarreal'in Real Madrid'in atağında kaptığı işte veya ortalardan dönen toplarda bir geçiş hücumu sırasında kaptığı 3 tane sahipsiz top. O topların hepsi çok net kontra atağa dönüşebilir ve büyük tehlike yaratabilirdi. Peki geçiyoruz haberlere. Haberlerde ne var? Villarreal'i 2-0 mağlup ettiği maçın ardından gecenin yıldızlarından biri de oyuncumuz Arda Güler oldu. Arda Güler'in performansı takdir toplarken ilk 11'de başladığı 78. dakikada oyundan alınmasına kadar Real Madrid taraftarlar eleştiri yağmurunda tuttu. Bu oyundan alınma, bu değişikliği yani Arda Güler'in oyunda kalması gerektiği söylendi. Arda Güler Arbeloa'nın tercih ettiği isimlerinden biri oldu. Arda Güler ilk 11'de başlarken tam orasını okuduk. İkinciye yazmışlar. Bir Real Madrid taraftarı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları demiş. Onu oyundan çıkarıyorlar çünkü şikayet etmeye veya sorun çıkarma olasılığı en düşük olan o. Ama sahada olan daha kötü 3-4 oyuncu var ifadelerini kullandı. Bunlardan biri Bellingham. Bellingham da mesela zaman zaman iyi işler yaptığı görünse de mesela 1-2 tane çok kilit pas var ki bir tane Mastantuono'ya attığı bir pas var. Gerçekten çok kaliteli. Tek topta attı o pası. Hem de uzun bir pas attı. Yerden kilit bir pastı. Ama onun dışında mesela Arda Güler'e vermemek veya ne bileyim Mbappe de aynı şekilde Mbappe'ye de vermediği ve şut çektiği o şutların da çok zayıf, etkisiz ve dışarı vurduğu pozisyonlar oldu. Yani pozisyonları bitirdi. Atletik
yapılı, hızlı, çevik ve aynı zamanda adam eksiltebilen özelliklerini kullanıyor pozisyonlarda ama o pozisyonlar bir sonuca gitmiyor. Yani bir gole gitmiyor, tehlike yaratmıyor. O yüzden de böyle bal yapmayan arı gibi. Sadece atletik fizik, yani gösterişi güzel diye sahada tutmak ne kadar mantıklı? Bence mantıksız ama dediği gibi buradaki taraftarın söylediği gibi sorun çıkarma olasılığı en düşük oyunculardan biri Arda Güler. Yani onlar sorun çıkarıyor. Söz konusu paylaşım binlerce beğeni aldı. Real Madrid taraftarı hesaplarından Madrid Universal milli futbolcu için Arda Güler Villarreal karşısında 3 şans yarattı. Bunu daha fazla yapan bir oyuncu yok zaten. O pozisyonları da, yani istatistiklerde de söyledik. Peki geçiyoruz gazetelere. Marca gazetesiyle başlıyoruz. Neredeyse benzersiz demiş. İlk yarı alan içinde güzel bir manevra yaparak takımının ilk kaleye şutunu çekti ancak Luiz'i geçemedi. Hücumda geçiş yaptıktan sonra tekrar denedi ancak top üstten out'a gitti. Şimdi iyi ortaları ve kimse tarafından değerlendirilemedi diyelim. Birkaç kez yüksek pres yaptı ve bu takımına fayda sağladı ki neredeyse yaptığı preslerden birinde gol de oluyordu. Onu da söyleyelim. İkinci yarı ilk 45 dakikada gösterdiği performansa paralel bir oyun sergiledi. Türk oyuncunun oyun yönünü değiştirme yeteneği Madrid'de neredeyse benzersiz. Bu yeteneğini Villarreal'in baskı yaptığı birkaç pozisyonda sergiledi. Bu arada mesela Real Madrid sıkıştığında Arda Güler topu o kadar güzel sahanın diğer tarafındaki boş olan takım arkadaşına atıyor ki ya oyun yönü tamamen değişiyor. Oradaki sıkışıklık, kaos, o top kapma tehlikesi tamamen gidiyor. Mesela bunu Bellingham da denedi dünkü maçta. Topu direkt taca attı. Yani çok uzun bir top attı ama onu direkt taca attı. Yani bunlar değerlendirilmiyor. Enteresan. Sport gazetesi ne demiş biliyor musunuz? Her zaman ilk 11 olmalı demiş. Yaratıcı orta saha oyuncularından yoksun bir takımda onun varlığı çok önemli. Orta sahadaki tüm kaliteli oyuncular onun sol ayağından başlıyor. Buna rağmen sık sık ortadan kayboluyor. İstikrarsızlığına rağmen oyuna getirdiği vizyon nedeniyle Real Madrid'in her zaman ilk 11'inde yer almalı. Evet, AS gazetesine geçeceğiz. AS gazetesi de demiş ki rahat ve etkili. Başlangıçta biraz durgundu. Pas hataları yaptı. Evet, o yaptığı pas hatalarının zaten hepsini maçın ilk yarısının ilk dakikalarında yaptı. Ama kısa sürede kendini topladı ve oyunu ele aldı. Bir video oyunu gibi slalom yaparak neredeyse gol atıyordu. Ardından yaratıcı oldu. Sol ayağını hem denge saldı hem de hücum başlattı. Işıklar altında değil de iş kıyafetini giydiğinde ise ciddiyete kavuşuyor demiş. Mücadelede sağlam, baskıda kilit rol oynayan ve sürekli çaba sarf eden bir performans sergiledi. Genel olarak maç içerisinde rahat ve etkiliydi demiş Arda Güler için. Mundo Deportivo ise Arda Güler'le ilgili şu yorumda bulunmuş. Türk oyuncu ilk yarıda yaptığı ortalarla ceza sahasında tehlike yaratan tek isim oldu. Bu sezon Real Madrid formasıyla 32 maça çıkan Arda Güler 3 gol ve 11 asist yaptı. Ve bir de Kanal Sur. Kanal Sur da genel olarak bir maç analizi yapmış. Çok fazla Arda Güler'le ilgili kısım yok ama önemli bir şey var. Ben sadece onu söylemek için bunu notlarıma aldım. Bir haftada Real Madrid'in zihniyeti değişti demiş Arbeloa'yla. Yani oyun mantalitesi, oyuna bakışları, oyun yönlendirmeleri, bunları detaylı anlatmış. Bunların hepsi bir haftada değişti demiş. Arda Güler'in de hücumlardaki yaratıcılığına dikkat çekmişler. Aynı zamanda onunla daha yaratıcı hücumlar yapıyor Real Madrid demiş. Bakalım başka var mı? Yok. Kanal Sur'daki olayda, haberde bu. Bir de maçtan önce bir haberler vardı. Biliyorsunuz birkaç gündür, daha doğrusu Xabi Alonso'nun gitmesinden sonra başladı bu süreç. İşte Arda Güler Arsenal'a mı gidecek? İşte Premier Lig'e mi gidecek? Oraya mı gidecek? Buraya mı gidecek? Ama şimdi Marka'da bir haber çıktı maçtan önce bu haber. Arbeloa Arda Güler'in 10 numara pozisyondaki yerini sağlamlaştıracak ve milli futbolcu takımın beyni haline getirecek. Genç yıldızın performansına oldukça etkilenen İspanyol çalıştırıcı Arda Güler'in planını kilit oyuncularından biri yapacağı ifade edildi. Mesela El Nacional gazetesi maç skoru verdi. İçerisinde Arda Güler'le ilgili çok bir şey yoktu. Sadece pozisyonları anlatmışlar. Yani genel olarak Arda Güler'in sürekli olarak Real Madrid'den gitmesi gerektiği, transfer olması gerektiğini söyleyen gazeteler suskun. Onu söyleyeyim. Benim dikkatimi çeken şeylerden biri o. Marka'nın bu haberi çıktıktan sonra, şimdi Marka en büyük gazete ve Marka'da Arbeloa
Arda Güler'i takımın beyni yapacak diye bir haber çıktıysa, şimdi En-Nasyonel'miş, diğerleriymiş falan tam aksi yönde bir haber yaptıkları zaman bu onların gerçekliğini kaybeden bir duruma dönüşüyor. Çünkü siz markadan büyük değilseniz muhtemelen sahte bir, yani yalan bir haber yapıyorsunuz demek oluyor. Evet, bütün hepsi bu kadar kıymetli dostlar. Yorum yapmayı unutmayın, beğenmeyi unutmayın. Hype'ınız varsa hype'ınızı alırım. Ben Oğuzhan Poyrazoğlu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, sağlıcakla.